Oradan birisi çıktı. Söylemeyin dedim ama artık söylemek zorundayım dedi. Bunun suçu ne biliyor musunuz? Ne? Kendi öz çocuğuna tecavüz edip öldürmüş. Kızcağız 7 yaşındaymış. Gardiyan mazgalı açtı. Ne oluyor orada dedi. Sessiz bitirin işini dedi. Demir kapı ardından bir kapandı. Şöyle bir sarsıldım ben. Dedim burası cezaevi koğuşu değil. Burası başka bir yer. Sigara verdik. Yedi. İçmedi. Bildiğiniz yedi. Bu ihaneti benim bünyem kaldırmadı. Kendi hayatıma kendi ellerimle son vermek istedim. Ölmedim. Hayatta kalmayı da beceremedim. Mehmet Fatih Oflas. 27 yaşına kadar amiyane tabirle karakolun önünden geçmemişim. Ulusal bir gazetede arşiv müdürüyüm. Evim var, arabam var. Çok rahat bir yaşantım var. Evliyim. Bir tane de küçük kızım var 3 yaşında. Yavaş yavaş şöhret olmaya başlamıştım yazdığım 2 kitapla. 21 yaşından itibaren. O şöhreti benim duygusal yapım kaldırmadı. Ve bir gönül ilişkisine girdim yasak. Gönül ilişkisi, fiziksel bir temas yok. Şahs İzmir'de, ben İstanbul'dayım. Hani bir söz vardır ya, kalbinize hakim olamazsanız kalbinizdekine mahkum olursunuz. O küçük kızımın gözlerindeki ışık benim kalbime yara verdi boyuna. Ben ona ihanet ettiğimi düşündüm. Eşime ihanet ettiğimi düşündüm, yaşantıma, çevreme, herkese. İşte dediğim gibi bu ihaneti benim bünyem kaldırmadı. Kendi hayatıma kendi ellerimle son vermek istedim. Bu eylemi gerçekleştirdim. Uzun zaman kırıklar, ağrılar içerisinde hastanelerde yattım. Ölmedim. Hayatta kalmayı da beceremedim. Ve kendimi cezaevine atma kararı aldım. Uzun bir cezaya bağlanmalıydım ki çıkma umudum kalmasın. Cinayet benlik değil, terör benlik değil, tecavüz benlik değil. Araştırırken buldum. Gasp. Yapılması kolay, cezası ağır. Fakat ben bunu nasıl yapabilirim? Atıyorum. 3 kutu bir şey içiyorsun. Kafan güzel oluyor. Ben bu eylemi gerçekleştirebilmek için tam 8 kutu içtim. Kendimi açtım yani. Aldığım silah bugünün parasıyla atıyorum 40 bin lira. Cep telefonum 100 bin lira. Kolumdaki saat 100 bin lira. Birinci gasp olayı Antalya'da gerçekleşti. 45 lirasını aldım şoförün. Oturdum bekledim. Emniyet gelip beni almadı. İkinciyi gerçekleştirdim. Emniyet gelip beni almadı. Gasp ettiğim para 9 lira. Antalya'dan hayır yok dedim. Ben İzmir'e gidiyorum. O zamanlar sevdiğim kız, beni bu hallere düşüren duygunun sahibesi orada yaşıyor. Belki dedim gider ayak onu da görürüm. İşte orada 3. eylemimi gerçekleştirdim. Taksicinin cebindeki 35 kuruşu aldım. Oturdum. Bekledim. Emniyet gelip beni yüzüstü yatırdı. Ters kelepçeli bir halde aldı götürdü. Mahkumiyet süreci orada start aldı. İşte ifadeler, yazmalar, çizmeler, parmak izleri vesaire derken beni İzmir Buca Kapalı Cezaevine götürdüler. Kocaman bir boşluğun içerisine düştüğünüzü hissediyorsunuz. Garip olan şu, uçurumun dibi yok. 150-200 tane insan orada toplanmış. Her birinin suratında ayrı bir ifade. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Sağa bakıyorsunuz, sola bakıyorsunuz. Biri gelsin, bir şey söylesin, bir adım atayım. Elinizde bir poşet varsa, ki ben poşetsiz girdim. Kapının önünde bekliyorum. Arkama baktım, demir kapı. Önüme baktım, 150-200 çeşit değişik surat. Acıdan ibaret. En son birisi geldi. Geçmiş olsun birader dedi. Sağ ol abi dedim. Neden kıstın? Anlamadım. Niye geldin oğlum, niye? Burada ne işin var? Ya işte suç işledim. Bu arada duyguların kendini aşmış gitmiş. Dedim ya, boşluğun dibi yok. Aşağı doğru düşüyorsunuz. Bunun üstüne birisi de geliyorsa bir tekme vuruyor düşerken. Oğlum suçun adı nedir? Onu soruyorum. Tufa mı? Arpa mı? Bunlar ne ya? Dedim gasp. Oo dedi, cukkayı indirdin mi? Yok dedim, 35 kuruş gasp ettim. Dalga mı geçiyorsun? Daha kapıdan içeri yeni gelmişsin. Boş boş konuşma. Dedim 35 kuruş. Sonra bir grup beni aralarına aldı. Başladılar dalga geçmeye. 35 kuruş gasp etti ne? Babasın. Yürü.
36 seneyi kilitlediklerinde sana 35 kuruşu çok sevimli bulursun. Mevzu ne 35 kuruş ne 36 sene. O inanılmaz boğucu, kasvetli, sıkıntılı atmosfere adımınızı attığınız andan itibaren başka bir dünyaya girdiğinizi anlıyorsunuz. Eski E tipi, kocaman koğuş. Ranzalar 3 katlı. Burası neresi dedim. Sen kimsin? Burada ne işin var? Çok da ağır duygusal bir yapım var benim. Hani çok iddialı bir laf edeceğim burada. 18 tane de kitap yazdım. Bunların 13 tanesi cezaevlerinde yazıldı. Bunlar dünyanın en duygusal kitapları. Hani Halep oradaysa arşın buradadır diye bir laf var ya. Buyurun, temin edin, okuyun. Ondan sonra yüzleşelim. O duygusallıkta insanın mahkum olması çok garip. Ama ben şu şekilde ifade edeceğim. Gün akşama döndü. Bana 3. kattan bir yatak verdiler. Çıktım uzandım. Önümde uzun yıllar var biliyorum. 3 tane gasptan yargılanacağım. Burada bir parantez açayım. Şimdi ben İzmir'de yakalandım değil mi? Antalya'da 2 tanesi faili meçhul. Şikayet edildiyse, dosya açıldıysa bile faili yok ortada. Bir resmim yok. Emniyette parmak izim yok. Beni bulma şansları yok. Ama ben İzmir'de 2 tane de Antalya'da gasp suçum var dedim. Bunu dediğim için de 15 ay boyunca ceza almadım. Adli tıp kurumlarında süründürüldüm. Neyse dönelim şimdi. 3. katın ranzama çıktım. Yatağıma çekildim. Battaniye leş gibi. İğrenç kokuyor. Yastık kirden gözükmüyor. O beyaz olmuş siyaha yakın bir renk. Tavanla aramızda 40-50 santim var yok. Bu arada çok da kafamı o kirişlere vurmuşum. Tavana baktım. Acı gülümsedim. Cezam ağır, yolum uzun, acım büyük. Bir de sen gelme üstüme dedim. Usta dedi, ben senin üstüne falan geldiğim yok. Sen gelip benim altıma yattın. Battaniyeyi kafama geçirdim. Şimdi o anı yaşıyorum da. Ağladım. Hep kızımın çiçekli bir pijaması vardı. Nedendir bilmem. O geldi çakıldı belleğime. Gözümü kapatsan da açsan da hep o. İnsanın bazen gücü ağlamaktan başka hiçbir şey yetmiyor. İlk günüm öyleydi. Aslında çok şey özledim de. Bir tanesini ayırmak gerekirse annem tavuklu, sulu bulgur pilavı yapardı. Vallahi ben en çok onu özledim. Bir de kızıma bir tokat vurmuştum. 3 yaşındaki çocuğuma. İşte insan bazen boşluğa düşebiliyor. Çok gariptir. Sair zamanlarda değil belki ama her sofraya oturduğumda ama istisnasız her oturduğumda aklıma o tokat geldi. Ve bunu şöyle ifade ettim. Bir tokat bir erkeği nasıl hamile bırakabilir? Yani doğum sancısıyla 7 sene boyunca nasıl yaşar insan? Daha nasıl ifade edebileyim? En çok annemi özledim, en çok kızımı ağladım. Ben bu cevaba geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Şimdi dışarıda hiç cezaevi görmemiş insanlar içeridekileri potansiyel suçlu, cani, hırsız, kötü insan olarak addeder. Kısmen doğrudur da. Ancak hırsızlık adi bir suçtur. Doğrudur. Birinin malını çalmışsındır, yakalanmış girip yatıyorsundur. Peki bunun bir yaptırımı karşılığı varken şimdi sizin şahsınızda insanların vicdanına soruyorum ben. Adam kendisini dost bilen, can bilen, seven, güvenen birinin kız kardeşini, eşini, sevgilisini, nişanlısını süslü kelimelerle kandırdı ve kendine aldı. Yani çaldı. Bu adam hırsız değil mi? Niye cezaevine koymuyorsunuz? Bir tek o mu suçlu? O 2 tane ekmek çaldı. Bir tane tişört çaldı, baklava çaldı. Diğeri bir insanın hayatını çaldı. Keza büyük hırsızlar neredeler? Uyuşturucu baronları neredeler? Sadece içeridekiler mi suçlu? İnandığım Allah adına yemin ediyorum ki şu anda Türkiye'de aklı başında kadın erkek 50 milyon tane insan varsa hepsi suçludur. Hepsi suçludur. Hepiniz suçlusunuz. Hepimiz suçluyuz. Kendinizle bir yüzleşin. Bir öz eleştiri yapın. Aynada suratınızın içini bir görmeye çalışın ya. Hep durağın halini değil. Sorunuzun cevabına gelince. Hani dedim ya herkes suçlu orada değil mi? Bayrampaşa'nın adli tıp koğuşu, misafir koğuşu, biz mahkumlar ona deliler koğuşu derdik. Türkiye'nin en tehlikeli mahkumlarının
bir kısmı orada. Ülkemin dört bir yanından yerel mahkemelerce adli tıp kontrolü için Bakırköy'e gönderilmiş insanlar bütünü. Fakat Bakırköy'de kendisine sıra gelene kadar tahsis edilen deliler koğuşunda sırasını bekliyor. Sinek öldürür gibi insan öldürüyorlar. Ceset parçalıyorlar. Ceset yiyorlar. Ruh hastası bir sürü insan. Teker teker anlatmaya ömrüm yetmez. Demir kapı açıldı. İçeri bir adam attılar. Çok iri. Dikkat çekici bir adam. Adam çırılçıplak. Deliler koğuşunun psikozu içerisinde de olsanız o manzara sizi şaşırtıyor. Şimdi o koğuşa ilk girişimden bahsedeyim. Çok daha net anlaşılsın olay. Beni deliler koğuşuna attılar. Ondan önce normal hapishane koğuşlarını görmüşüm, tamam. İçeri bir girdim. Demir kapı ardından bir kapandı. Şöyle bir sarsıldım ben. Dedim burası cezaevi koğuşu değil. Burası başka bir yer. Birisi oturmuş yere döktü. Kuru fasulyeyi eliyle yemeye çalışıyor betonun üzerinden. Biri tek ayak üstünde duvar dibinde duruyor. Dayanamıyor. Ayağını yere indiriyor. Başındaki hortumlardan bir tane vuruyor. Can havlinde yere kaldırıyor. Birisi yerde betonun üzerinde uyuyor. Üstünde hiçbir şey yok. Uyuyor. Aklıma mukayyet ol Rabbim dedim. Girdim içeri. Çok fazla hadise gördüm orada. Romancı olduğum için, gözlemci olduğum için benim bakış açım diğerlerinden biraz farklı. O çıplak adam içeri girdi bağırarak. Ne oluyor dedik ya, bu kim? Bağırıyor. Ya başefendim, bu adam çıplak. Bağırıyor. Ceza içinde ceza mı yatacağız? Bunu alın buradan. Lan dedi, sizi ben mi davet ettim buraya? Kalacak başka yeri yok. Burada kalacak. İyi, tamam. Üstüne başına bir şeyler verdik. Biraz sonra yaktı. Bir daha verdik. Bir daha yaktı. Yatak verdik. Yaktı. Sigara verdik. Yedi. İçmedi. Bildiğiniz yedi. Ve sürekli bağırma halinde. Çin işkencesi gibi. Katlanamıyorsunuz. Tekrar kapıya vurduk. Başefendi bunu alın. Kapatıyor mazgalı suratına. Gidin yatın lan. Beni yormayın. Allah Allah. Ne yapacağız? Günler geçiyor ama aslında geçmiyor. İşte hapis içinde hapis dedikleri olayın en net ifadesi. Ne yapacağız? Allah'ım ne yapacağız? Oradan birisi çıktı. Şahsın tek kulağı da kesik. Her tarafı jilet izi. Cinsel organı da dahil. Dedi ki, ha dedi, onu öldürelim gitsin. Onu niye öldürüyorsun? Kim öldürüyorsun? Nasıl öldürüyorsun? Hangi gerekçeyle? Söylemeyeyim dedim ama artık söylemek zorundayım dedi. Bunun suçu ne biliyor musunuz? Ne? Kendi öz çocuğuna tecavüz edip öldürmüş. Kızcağız 7 yaşındaymış. Öyle mi? Kurul toplandı. Oranın da kurulu var. Ağır abileri. Ne yapalım diye bir istişare sürecine girildi. Biri dedi öldürelim atalım. Biri dedi cinsel organını kesip ağzına sokalım. Biri şunu yapalım. Biri bunları yaptılar da zaman içerisinde başkalarının üzerinde. O zamanlar kamera yok. Gardiyan düğmesi yok. Kural yok. Tek kural kuralsızlık. Gardiyan karışmıyor. Adam öldürmüşsün, atmışsın. Zaten müebbet, zaten idamlıksın. Üstüne sana bir tane daha idam mı verecek? O adamların yanındasın yani. Dediler yok yok. Hadi biraz yaşasın. Biz de gereğini yapalım. Kendi çocuğuna tecavüz edip öldürmenin bedelini ona ödetelim, sonrası kolay. Bir işkence düşünün. Ben burada tarifini yapamam. Gün içinde. Canları ne zaman isterse. Kaç kere. Çarşafla gidip birisi hemen arkasından elini ayağını bağlıyor. O hortumlarla bir dayak atıyorlar. O sert ayakkabılarla çıplak mı kadına tekmeler atıyorlar. Bağıramıyor da ağzı bağlı. Sonrası çok garip. Çözüyorlar ağzını. Duvar dibine oturuyor. Ayaklarını uzatıyor böyle. Kendi kendine mırıldanıyor. Beni niye dövdüler ki? Bir gariplik var bu işte diyor. Numara yapıyorsa bir insan bu kadar kusursuz numara yapamaz. Hani deli raporu alabilmek adına. Numara yapmıyorsa ben bunu ne yapayım? Bir gece geldi. Bağırmaktan yorulmuş. O ana kadar ben ona hiç dokunmamışım. Hiç. Bir sigara versene dedi bana. Kimyam bozuldu. Sana sigara yok. S**tir git. Niye ki dedi. Ne olur ki bir sigara versen. Lan git. Git. Benim de 3 yaşında bir kızım var. Aklıma o geliyor onu her gördüğümde. Sonraki gün yine geldi. Yine aynı manzara. Oğlum git. Benden uzak dur. Ama dediğim gibi kimyamla bozuldu. Yüreğimde bir şey var adını koyamıyorum. O günler.
O güne kadar dokunmamışım dedim. Oturuyoruz. Bir yanık kokusu geldi. Baktık son verdiğimiz yatağı da yakmış. Ben cinnet geçirdim. Birikmişliğin boşalmışlığı. Cinnet geçirdim. Gayet sakin gittim. Tuvalette ince tel, içleri telli sert hortumlar olurdu. Onu aldım. Bağlayın dedim ellerini ağzına. Bağladılar. Onu öldürmek için hamlede bulundum. 15-20 dakika boyunca. Kimse elimden almadı. Gardiyan mazgalı açtı. Ne oluyor orada dedi. Elimde de hortum. Sessiz bitirin işini dedi. Peki. Devam ediyorum. Bu camları parçalıyor. Bağları çözdü. Ağzını çözdü. Camları parçalıyor, kendini paramparça ediyor. Bana dokunmuyor. Ben sadece vuruyorum. Aklımı atmışım, vuruyorum buna. Ölecek. Karşı koğuştan bağırıyorlar, yeter, bırak. Haykırışlarından ona da dayanamıyor. Yataklar, yerler, duvarlar komple kan. Bu en sonunda gitti. 15-20 dakika sonra. Ben tir tir titriyorum elimde hortumla. Oturttular beni bir yere. Sakin ol, geçti. Bunu aldı götürdü gardiyanlar. Ben kafamda bir hesap yapmaya başladım. Bu arada duvarlara sinen kan kokusu gençlerin günlerce yakamasına rağmen geçmedi. Ya da ben öyle hissettim. Çünkü o kanı ben üretmiştim. Bekliyorum. Bir daha yargılanacağım cinayetten. İçeride işlenmiş bir cinayetten. Zaten 36 sene ceza alacağım. Ondan da ne kadar alırsam alayım cerrahi, içtima yapılacak. 36 sene ceza alacağım. Ama vicdanımda bir yara var. Hiç iyileşmiyor. Bir şey var. Ne? Belki 10 gün geçti. Belki 15 gün bilmiyorum. Ben yargılanma sürecinin başlamasını beklerken bir sabah saymana gardiyanları geldiler. Sayımı yaptılar giderlerken başefendi benim önümde durdu. Oflas, ne yapıyorsun? İyiyim başefendi, ne yapayım? Ya vurduğun adam yok mu? Filanca. Nefesimi tuttum bekledim. Evet. Ölmedi. Yaşıyor. Yapacak bir şey yok. Ya dedi Oflas, ben sana bir şey diyeceğim. Başefendim deme. Diyeceğim deme. O vurduğun adam çocuğuna tecavüz edip öldürmemiş. Çocuğuna tecavüz edip öldüren 2 kişiyi öldürmüş. Bu. Başka diyeceğim yok. Çok uğraştım. Her gün. Koğuştaki bütün herkese dilekçeler yazdırdım. Yazamayanlara onların yerine kendim yazdım. Müdüre çıktım, savcıya çıktım, yalvardım, aradım. Gel onu bize verin diye. Vermediler. Sonra onunla ben Bakırköy'e giderken ring aracı dediğimiz cezaevi aracında karşılaştık. Sigara uzattım, almadı. Bence yalnızlık değil o. Şimdi insanların yaratılışları, kişilikleri takdir edersiniz ki başka başka. Çok fazla insan gördüm cezaevinde. Her birinin tepkileri farklı olabiliyor. Ben mesela yalnızlık dediğiniz duyguyu orada hiç tatmadım. Aksine sürekli olarak roman yazmayı bahane etmek suretiyle idareden müşahede hücrelerinde kalmak için mücadele ettim. Niye? Orada romanımı daha rahat yazıyorum. Orada televizyon gürültüsü yok, mahkum gürültüsü yok. Çok özür dilerim ama osuruk yok, horlama yok, bir şey yok. Orada yalnızsın. Ama yalnızlık fiziki anlamda benim için geçerli. Roman yazarken zaten uçup gidiyorum ki. Hapishanede ne işim var benim Allah aşkına? Bir roman bitti. İkinci ilhamın gelmesini bekliyorsun. Durur muyum? Hemen kitap. Oku, oku, oku. Benim hapishanede ne işim var? Ne zaman hapis yattım biliyor musunuz? O karaktersiz, o kişiliksiz insanların bulunduğu koğuşlar var ya, hepsini kastetmiyorum. Bazıları. İşte onlar beni huzursuz etti. İşte o zaman mahkum olduğumu hissettim. Biri diğerine haksızlık yaptığında aleni bir biçimde. Benim vicdanım beni rahat bırakmadı. Müdahale etmek istedim. Çok dayak yedim. Çok dayaklar yedim. 3-4 kişi, 5 kişi beni öyle dövdüler ki. Gözümü hastanelerde, revirlerde açtım. Neydi konu? Haksızlığa karşı gelmek. Tatar Ramazan mısın diye soruyorlar. Evet ben Tatar Ramazan'ım. Sen değil misin? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan değil mi? Ben bunu reddediyorum. Adına Tatar Ramazan diyorsanız evet ben oyum. Siz de safınızı belirleyin. Bu kavga, gürültü, cinayet değil bu. İnsan olma savaşı. Tatar Ramazan'ın hikayesi bu. Netice itibariyle tekrar sorunuza dönersek
Ben orada hiç yalnızlık hissetmedim. Şunu da söyleyeyim, daha net anlaşılabilir belki. Kafamı kaldırıyordum bazen defterden, kalemden. Arkadaşlar bugün ayın kaçı diyordum. İkisi diyorlardı. Teşekkür ederim. Yazmaya devam ediyordum. Biraz sonra kafamı gene kaldırıyordum. Ayın kaçı? 25'i. Ve ben hiç şaşırmıyordum. Dolayısıyla şahsım adına değerlendirmem gerektiğinde bir an bile yalnız kalmadım. Zaten hayat size bu şansı sunmuyor. 6 ayda bir açık görüşüme geldiler. Çünkü ben hep gurbetlerde ceza yattım. Haftada bir telefon hakkımız vardı. 10 dakika onu sürekli olarak kullandım. Disiplin cezası aldığım dönemler haricinde. Mektuplarım düzenli olarak gelip gitti. Yani iletişim hiçbir şekilde kopmadı. Kızıma ve eşime de kardeşlerim ve annem babam layıkıyla sahip çıktılar. Şimdi benim yaşadığım o tahliye sürecini başka birisi daha yaşadı mı bilmiyorum. Benim cevabım biraz değişik olacak ama tamamen şahsi. 2005'te ceza yatarken 2000'de girmiştim içeri. Türk Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıldı. Bizim ceza aldığımız maddeye de indirim uygulandı. O andan itibaren tahliyeler başlıyor. Şimdi ya da daha sonra. Tarihin belliyse yatmak kolay. Dert etmiyorsun fazla. Ayırlarım var, neyini sayacaksın diyorsun. Ama her an tahliye müjdesi gelecekse işte o zaman durum çok değişik oluyor. Ben 6 ay 10 gün fazla yatmışım. Tek bir anıyı paylaşacağım burada. Her an tahliye bekliyorsunuz bakın. Her an. Biz D bloktayız. A blokta özellikle saat 5'ten sonra bir uğultu kopuyor, bir alkış tufanı. Başladı tahliyeler. Allah'ım, Allah'ım. Hadi. Öbür koğuştan. B bloğa geçiyor. C bloğa geçiyor. D bloğa geliyor. Biz de D1, 8 en sondayız. Allah'ım hadi ne olursun, hadi ne olursun. Kızıma merhamet et Allah'ım. Hadi. Gelmiyor tahliye. Allah. Bir gün oturuyorum. Öğlen saatleri. Böyle mahkum oturuşu dediğimiz bir şekil vardır. Duvar dibine çömeliriz öyle avluda, havalandırmada. Antalyalı bir Sarı Recep vardı. Bir atlet yıkamış, bir el avlusu yıkamış, asıyor. Recep sen hayırdır ne yapıyorsun birader dedim. Tahliyen geldi, sen hala çamaşır yıkıyorsun. Gelmez la dedi benim tahliyem, gelmez. Çamaşırlarını serdi, merdivenlerden yukarı çıkıyor, tahliyesi geldi. Recep delirdi. Ertesi gün aynı saatte kendimi banyoda buldum. Atlet ve el avlusu yakıyorum. Anlatabildim mi? 6 ay 10 gün sonra geldiler. Oflas geçmiş olsun. Dedim geçti. Şuraya bir imza at. Seni gönderelim. Ne imzası? Hani 6 ay 10 gün yeni yasaya göre fazla yattın ya. Devlete tazminat davası açmayacaksın. Ya ne tazminat davası kardeşim, artık beni salın gideyim. İmzayı attım ellerim titreyerek. Dedim ne kadar sürer benim buradan çıkmam? Ya yarım saat 45 dakika İzmir'e bir faks çekeceğiz. Cevabı gelecek, gideceksin. Tamam. Çıktım. Bir pantolon, tişört, ayakkabı, geri kalan bütün eşyamı mahkumlara bıraktım. O yarım saat 45 dakika dedikleri süreç yok mu? Tam 9 gün sürdü. Tam 9 gün. Neler hissettiğimi burada size anlatma şansım yok. Ancak kitaplarımda yazabildim uzun soluklu düşünerek. Şu kadarını diyeyim. Ben geceler uyuyamam. Öyle bir rahatsızlığım söz konusu. Bazen bir arkadaşa yalvarırdım. Tolgon mu diye yeşil reçeteli bir ilaç var. Herkese verilmez. Ona diyelim ki günde 2 tane veriliyor. O da hepsini kullanmıyor. Biriktiriyor. Kardeşim bir tane ver. Allah rızası için. Vermem. Ya parasıyla ver. Edere bugün diyelim ki 1000 lira. 2000 lira verip onu alıyorduk. 15 dakika sonra dünya ile olan iletişimim tamamen kopuyordu. O 9 günden bahsediyorum ya. 2 tane içiyordum üst üste. Yine uyuyamıyordum. 9 gün uyuyamadım. Çıktım. Gökyüzüne başımı kaldırdım. Tanrım, teşekkür ederim. Ve Burdur'dan İstanbul'a otobüs yolculuğunu bitiremedim. Yarı yolda indim. Sonra başka bir otobüste devam ettim. Ondan sonrası salt zulüm. 1,5 sene geçti aradan, ben cezaevini unuttum. Çoluğumla çocuğumla ilgili çalışıyorum. Geldiler beni tekrar aldılar. Oflas, biraz daha yatacaksın. Bitti dediniz. 6 ay 10 gün fazla dediniz. İmza attırdınız. 1,5 sene daha yatırdılar. Hadi git. Bitti mi? Bitti. Teşekkür ederim. Gittim, aradan 1 sene 1,5 sene geçti. Geri aldılar. Oflas, biraz daha yatacaksın. Düşün yukarıdan.
Allah rızası için düşün benim yakamda. 45 gün daha yatırdılar. Bitti mi? Bitti. Gene aldılar. 32 gün daha yatırdılar. Geri aldılar. 35 gün daha yatırdılar. Hiç bitmedi. Hapishaneden sonraki hayatım tamamıyla acıdan ve ıstıraptan ibaret. Ben kendime ceza verdiğimi söylemiştim ya en başta. Allah için gerçek bu. Ben içeride kendimi bağışladım. 13 tane de kitap yazdım. Topluma mal oldum. Para kazandım. Ama sistem beni hiç bağışlamadı. Hala da öyle. Hala cezalıyım ve her an beni tutuklayıp cezaevine koyabilirler. Suçun ne diye sorarsanız bu defa gerçekten suçsuzum. Benim hayatımda keşke yok. Pişmanlık yok. Olursa o keşke ifadesini, ibaresini tek bir yerde kullanacağım. Keşke doğmasaydım. Onun dışında hayatımda keşke yok, pişmanlık yok. Ama kendi irademle, ama irademi aşan durumlarla birlikte olması gereken oldu. Ben kaderci bir insan da değilim. Birçok olaya kendim müdahale ederek bugünlere geldim ama en büyük acıları da kendi yaptıklarımdan dolayı değil, bana yapılanlardan dolayı çektim. Kendim cezaevine girdim, izah etmeye çalıştım, roman yazdım, kitap okudum, acı çekmedim, yalnızlık hissetmedim. Tabii ki de insansın, mahkumsun ya da değilsin. Zaman zaman acıların içine düşersin. Kızının pijamalı, çiçekli pijamasını düşünür ağlarsın. Annenin bulgur pilavını özlersin. Annenin kendisini, kokusunu özlersin, tamam da bunlar bana katlanılamaz acılar sunmadı. Ama çaresiz bırakılmışlıklar yok mu? Eliniz kolunuz bağlı. Bitmişsiniz. Bir şey yapamıyorsunuz. Artık insan da değilsiniz. Çünkü çaresizlik insanı insanlıktan çıkartır. Bunlar bana acı verdiler. Dolayısıyla bunlara karşı da keşke ya da pişmanım diyemem. Anlatabiliyor muyum? Budur benim hikayem. Budur.